Trump, Musk, MAGA döneminin kimyası. Kendine MAGA, Make America Great Again doktrinini seçen yeni Trump-Musk rejimi, 1945 sonrası temelleri atılan, 1948'de İsrail'i kurduran, 1970'lerde değişime uğrayan ve 1990'lar sonrası neokon, Siyonist yapılanmaya giren Amerikan rejimini Siyonizm dışında kökten değiştirmeye odaklanmış durumda. Mücadele ettiği düşman, küresel finans kapital sahibi ya da vatansız paranın sahibi müesses nizam. Ancak savaştığı bu yapının en güçlü yapı taşlarının aynı zamanda Siyonist olduğu gerçeğini görmüyor. Ayrıca kurduğu ekip devlet tecrübesi, askeri birikim, diplomasi ve müzakere kültürüne sahip değil. Savunma Bakanı haber eski spikeri. Deniz Kuvvetleri Bakanı hayatında savaş gemisine çıkmamış emlakçı. Diğer bakanların çoğunluğu geçmiş dönemlerin liyakat ve tecrübe birikimiyle kıyaslanmayacak düzeyde yetersizliğe sahipler. Tek kriter sadakat. Böylesi bir ortamda Elon Musk bürokraside tasfiyeler üzerinden kökten bir değişim yaratmak için düğmeye basmış durumda. Devlet küçülecek ve pek çok memurun işini yapay zeka alacak. Ancak kararları kim verecek? Trump'ın son Gazze vizyonu gibi kararlar verilecekse Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın işi zor. Trump bu süreçte savaşları durdurmak gibi hedeflere hizmet edeceğini duyursa da dışarıda yeni krizleri başlatma riski de çok büyük. Diğer bir deyişle bir doğru yaparken pek çok yanlış yapma olasılığı çok yüksek. Ancak en önemlisi Trump'ın MAGA rejimi ülkede iç gerilimi hızla başlatma potansiyeline sahip. Amerikan demokrasisi artık topal. Amerika Birleşik Devletleri 20 Ocak 2025 sonrası Trump döneminde geleneksel kurucu değerlerinden hızla uzaklaşıyor. Trump'ın başkanlık icra emirleri Amerikan demokrasisinin başat prensiplerini ve değerlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Hukukun üstünlüğü, bireysel hak ve özgürlükler, azınlıkların haklarının korunması, eşitlik ve en önemlisi güçler ayrılığı prensipleri ayaklar altında. Devlet kurumlarının yeni kurulan Elon Musk başkanlığındaki DOG, Hükümet Verimliliği Bakanlığı tarafından kongre onayı olmadan kapatılması ya da tasfiyesi, kamu memurlarının görevden alınması, vatandaşlık haklarını kazanan azınlıkların sınır dışı edilmesi, 6 Ocak 2020 kongre baskınında hüküm giyen tüm suçluların affedilmesi, McCarthyizm yıllarını hatırlatacak seviyede tasfiye, soruşturma ve görevden almalar birkaç örnek. Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde gerçekleşen bu hukuk ve kural tanımamazlık ile Trump revanşizmi şüphesiz bugünden sonuçları kestirilmesi zor, büyük kutuplaşma ve hatta iç savaş eşiğine varacak boyutlarda gerilimlerin artmasına neden olacaktır. 2025 Şubat ayının ilk haftası içinde Elon Musk ve Doge ekibinin federal bürokrasi ve hassas hükümet bilgisayar sistemlerinin çoğu üzerinde kontrolü ele geçirdikleri, sosyal güvenlik çekleri, vergi iadeleri ve Medicare yardımları da dahil olmak üzere hükümetin tüm ödeme sisteminin denetlemesini yapacak konuma geldikleri, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin kilit kurumlarının başında gelen Personel Yönetimi Ofisi ve Genel Hizmetler İdaresi'nin kontrolünü de ele geçirdiği biliniyor. 2 milyona yakın devlet memuruna 8 aylık maaşlarını peşin alarak istifa etmeleri ya da sonuçlarına katlanmaları tehdidinin yapıldığını hatırlatalım. Her ne kadar federal hakimler tarafından bazı uygulamalar durdurulsa da geri kalmış demokrasilerde ancak darbelerde ve iç savaş sonrası yaşanan dönemlerde gözlenebilecek tasfiyeler Trump-Musk döneminde yaşanmaya başlıyor. Bunun adı oligarşik bir darbedir.
Amerika Birleşik Devletleri iç cephesinin büyük bir hızla çöküşünü görme olasılığı her geçen gün artacaktır. Trump ve çelişkileri. Diğer yandan Amerikan müesses nizamı ile mücadele eden Trump'ın icra emirlerinin bazı iyiliklerinden de söz edilebilir. Örneğin Şubat 2025 başında Amerika Birleşik Devletleri'nin hibrit savaş yeteneğinin ve CIA'in en büyük enstrümanı olan USAID'in Trump tarafından kapatılması ve uluslararası fonlarının dondurulması insanlık için büyük bir adım olmuştur. Türkiye'de de etkin olan bu kurumu Elon Musk, elmanın içindeki kurt olarak değil, kurtlardan oluşan elma olarak nitelemiştir. USAID'in CIA, Soros vakıfları ve NET'le özellikle kenar kuşak jeopolitiğinde önemli yer tutan ülkelerde renkli devrimleri, darbeleri, rejim değişikliklerini gerçekleştirdiği biliniyor. Ancak Trump'ın akla ziyan Gazze şeridinde yaşayan 2 milyon Filistinliyi Mısır ve Ürdün'e sürerek Gazze şeridine el koyma ve bölgeyi Riviera yapma niyetini 4 Şubat 2025 tarihinde açıklaması, yakın tarihte örneği görülmemiş hukuksuzluk ve kural tanımamazlık örneği oldu. Söz konusu sürgün teklifinin kökten dinci İsrail hükümeti adına Netanyahu tarafından ilk kez 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra yapıldığı biliniyor. Trump, yeni dönemde Meksika, Kanada, Panama ve Grönland, Danimarka üzerinde dayatma ve egemenlik tartışmalarını başlatırken, damadı Yahudi emlakçı Kushner ve Netanyahu etkisinde İsrail adına da Doğu Akdeniz'de akıl dışı projelere girişiyor. Gerçekleştirilmesi zor olan bu projelerin 19. yüzyıl sömürgeciliğinde İngiltere'nin Hindistan'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kızılderili halklar üstünde yaptığı etnik temizlik girişimlerinden farkı yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı sonrası kurduğu sözde kural temelli dünya, Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle büyük yara almıştı. Trump döneminde tabuta son çivinin çakıldığını görüyoruz. Birinci Trump döneminin 2017-2021 döneminde en azından ülkedeki kuvvetler ayrılığı prensibine saygı içinde ve demokrat medya araçlarının karşı propagandası altında askerler, müesses nizamın kurumları ve kongreye uyum sağladığını hatırlıyoruz. Ancak bu yeni dönemde büyük bir intikam duygusu ve kendine aşırı güven içinde sınır tanımaksızın hareket eden bir rejim görüyoruz. Kendine MAGA, Make America Great Again doktrinini seçen bu rejimin aynı zamanda ultra-siyonist hükümeti sayesinde MIGA, Make Israel Great Again hizmetinde olduğu da açıkça ortada. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri'nin müesses neokon emperyalist yapısıyla her yönden mücadele ederken diğer yandan İsrail emperyalizmine hizmet etmesi en büyük çelişkisi oluyor. Trump ve dijital oligarşik yapı. Trump, MAGA doktrininin içini doldurmak için geleneksel Amerikan sağını dijital devlerle güçlendirmeye çalışıyor. Doge üzerinden yürütülen devleti küçültme operasyonlarının bir amacının da yeniden şekillendirilen devlet gücünü sosyal medya ve diğer medya güçleri üzerinden kullanarak halen çok güçlü olan müesses nizamın yönlendireceği kitlesel eleştirileri azaltmak ve hukuki operasyonlara meydan vermeyecek şekilde Trump'ın temsil yeni otoriter sağın halka hazmettirilmesine yönelik olduğu anlaşılıyor. Trump'ın sadakat esaslı oluşturduğu kabineye bağlı tüm kurumlarda büyük bir bürokratik temizlik yapılarak gelecek 10 yıllara esas teşkil edecek kalıcı bir Trump ve MAGA yanlısı habitat oluşturuluyor. Bu kapsamda Trump'ın yemin töreninde Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ve Sundar Pichai gibi dijital dünya liderlerinin yanında olması bu dönemin habercisi oldu. Şimdi artan ithalat vergileri nedeniyle enflasyonun artacağı ve dolayısıyla sosyal gerilimin artacağı bir ortamda gerilim ancak otoriter devlet ve sosyal medyanın kontrol edileceği dijital polislikle kontrol altında tutulabilir.
Dijital polislik dönemi, dijital kültüre alıştırılan ve tamamen bağımlı hale gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanması kolay bir yöntem olacak. Bugün de Trump yönetimi özellikle demokratların öncelik verdiği woke kültürüne karşı başlattığı savaşta tutucu geleneksel sağı dijital teknolojinin getirdiği teknik ve sosyal medya kolaylıkları ile donatarak siyaseti farklı bir kimya ile donatmayı hedefliyor. X, Facebook, Washington Post gibi yakın müttefiki sosyal medya ve medya sahiplerini yakınında tutması önemli. Woke terimi 2014'ten beri köleliğin, ırk ve cinsel tercih ayrımcılığının, toplumsal sonuçlarının farkında olan insanları tanımlamak için kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri dönem dönem halkın enerjisini değişik alanlara yöneltmeyi denemiştir. Örneğin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde dini duyarlılık ve bağlılıkta önemli bir artış görüldü. 1954'te okullarda okunan bağlılık yeminine Under God, Tanrı'nın altında eklendi. 1955'te dolar banknotuna In God We Trust, Tanrı'ya güveniyoruz eklendi. Antikomünizm bu süreçte etkili oldu. Ne de olsa komünistler ateist idi ve Amerika Birleşik Devletleri karşısında konumlanmalıydı. Amerika Birleşik Devletleri her zaman düşmana ihtiyaç duyduğundan dini inanç, vatanseverliğin bir göstergesi ve komünizme karşı bir savunma olarak teşvik edildi. Evangelistler ulusal bir canlanma mesajı vaaz ederek öne çıktılar. Özellikle siyah kiliseler sivil haklar hareketinde önemli bir rol oynadı. Birçok dini lider sosyal adaleti ahlaki ve İncil'e uygun terimlerle çerçeveledi. Neoliberalizm de 1980'lerden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm değerleri yeniden formatladı. Özellikle woke kültürü ve LGBTQ hareketi de demokratlara oy veren kıyı kesiminde adeta dini bir coşku ve tutuculukla savunuldu. MAGA doktrini tüm Amerika Birleşik Devletleri'ne bu kez tutucu sağ değerleri oligarşik tekno devletin olanakları kullanılarak dijital dünya üzerinden aktaracak. Bu durumun ithalata uygulanan yüksek vergiler ve sınır dışı edilen ucuz iş gücünün kaybedilmesiyle artacak enflasyon ve hayat pahalılığı sonucunda oluşacak halk hareketlerini bastırmada nasıl kullanılacağını zaman gösterecek. Trump'ın rol modelleri. Trump'ın söylem ve eylemlerine bakarak kendisine geçmişten 4 başkanı örnek aldığı ya da ona akıl verenlerin ona tavsiyede bulunduğu söylenebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. başkanı kurucu atalardan James Monroe, 7. başkanı eski asker Demokrat Parti kurucusu Andrew Jackson, 25. başkanı avukat Cumhuriyetçi Partili William McKinley ve güç yolu ile barış paradigmasının sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nin 40. başkanı Ronald Reagan'ın uygulamalarını örnek aldığını söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin 18. yüzyıldaki kurucu ataları arasından son başkan olan James Monroe, ekonomik korumacılık, göçmen karşıtlığı ve Amerikan çıkarlarının üstünlüğü üzerine politika uyguladı. Monroe, doktriniyle Batı Yarımküresi'nde Avrupalı güçlerin Amerika kıtasına müdahale etmesini engelledi. İç politikada icra emirleri çok güçlü başkanlık yönetimini öne çıkararak kongre ve yargıya çok sık müdahale etti. 19. yüzyıl başındaki başkan Andrew Jackson, Manifest Destiny teziyle Amerika Birleşik Devletleri'nin topraklarının batıya doğru genişlemesinin mimarıydı. Devletçi, yürütme emirlerini sık kullanan çok güçlü başkanlık rejimini savunurdu. Amerika Birleşik Devletleri elitlerine, bankacılara düşmandı. Küçük çiftçiler ve işçileri savunurdu. Trump da cumhuriyetçi olmasına rağmen siyasi seçkinlere karşı sıradan insanları savunuyor. Benzer şekilde Trump, Washington bataklığı olarak nitelendirdiği kariyer siyasetçileriyle medya seçkinlerini eleştiriyor. Her ikisi de aşırı milliyetçi karakterleriyle federal devleti eyaletlerden üst konumda tutmaya odaklanmış liderler. Trump'ın
ülkedeki göçmenleri ülke dışına zorla çıkarma ya da Gazze'li Filistinlileri Mısır ve Ürdün'e sürme fikrinin Jackson'ın on binlercesinin öldüğü Kızılderili kabilelerini Mississippi Nehri batısına zorla sürme uygulamasına benzetilebilir. Trump, ticareti savaşın yerine koyma fikriyle Andrew Jackson'ı taklit ediyor. Ancak jeopolitik gereksinimlerin özellikle NATO genişlemesi gibi konularda bu teze uygun olmadığını göremiyor. Örneğin Rusya, ticari çıkarlar uğruna NATO genişlemesine izin verir mi? Ya da Türkiye, Avrupa Birliği üyeliği uğruna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden askerini çekerek adadaki devlete son verir mi? Bu konuda sicilimiz pek parlak olmasa da. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini 1890'da üretimde İngiltere'nin üzerine çıkaran ve küresel liderlik yolunu açan Başkan William McKinley de Trump gibi önce Amerika prensibine sahipti. Amerikan sanayicilerini korumak için ithalata yüksek vergiler koymuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin hem kıtasal hem küresel çapta büyümesinin öncülerindendi. Döneminde daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni küresel deniz gücü ligine taşıyacak ve 1901'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacak büyük emperyalist Theodore Roosevelt'i Bahriye Bakanı yapmıştı. Amiral Maha'nın danışmanı olduğu Theodore Roosevelt, Bahriye Bakanı iken Hawaii, Filipinler, Guam, Samoa, Porto Rico'yu donanma sayesinde işgal etmiş ve Başkan McKinley'nin şöhretine katkı sağlamıştı. Trump da McKinley gibi suikasta uğradı ancak McKinley kurtarılamadı. MAGA rejiminin eksenleri. Amerika Birleşik Devletleri rejimi dış politikada şu an için 4 ayrı eksende hareket halinde. Öncelik sırasıyla gidersek, birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin kıtasal bütünlüğünü genişleten eksen. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri'ni her yönde etkisi altında tutan İsrail jeopolitiğine, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de hizmet eden eksen. Üçüncüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nin geleneksel kenar kuşak jeopolitiği ekseni. Dördüncüsü, siber dünya ve uzaya hükmetmeye odaklanan eksen. Amerika Birleşik Devletleri 4 eksende siyasi, ekonomik ve askeri hedeflerini ele geçirmek için Trump'ın tanımlaması ile güç yoluyla barış paradigmasını öne çıkarıyor. Askeri güç, ekonomik dayatma ve kuvvetli müzakere diplomasisi üzerinden rakiplerini caydırmayı ve dünya düzeninde istikrarı sağlamaya çalışıyor. Ancak Trump rejimi son örneği Gazze'ye el koyma isteği ya da çoğu yakın müttefiki ve komşusu devletlerden toprak ve egemenlik talep etmesiyle değil barışı idame etme, aksine dünya istikrarına zarar veren devlet konumuna düşüyor. Rusya Dışişleri Bakanı tecrübeli diplomat Lavrov bu konuda şu eleştiriyi yapıyor. Önce Amerika, Nazi Almanyası'nın Almanya her şeyin üstünde, Deutschland über alles politikasını hatırlatıyor. Washington'ın güç yoluyla barışa güvenmesi, diplomasiyi tamamen ortadan kaldırmakla tehdit ediyor ve Nazi ideolojisini tehlikeli bir şekilde yansıtıyor. Böyle bir ideoloji, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler şartı kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kıtasal bütünlüğünü genişleten eksen. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin demokrasi ve özgürlüklerin kalesi, askeri güç ve ekonomide küresel liderliğin sahibi ve dünyaya egemen olmanın kendisine verilen bir görev olduğuna ve hatta suikastten kurtulmasında Tanrı'nın ona ilahi bir görev verdiğine inanan biri. Amerika Birleşik Devletleri başkanlarında Tanrı tarafından seçilmiş olmaya inanma örnekleri var. George W. Bush da Irak'a özgürlük harekatı başladığında kendisine bu görevi Tanrı'nın verdiğini söylemişti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü eriyor. Çok kutuplu dünya kuruldu. Dünya liderliğini elde etmeleri artık mümkün değil. Bu nedenle Trump ve ekibi gerileyen Amerikan gücünü dünyaya dayatma yerine
kendi kıtasal bütünlüğünü geliştirmeye odaklanmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri 1930'lu yıllardan bu yana tüm Kuzey Amerika kıtasını içine almayı hedeflemiştir. Trump'ın Panama, Meksika, Kanada ve Grönland tezleri bu amaca hizmet ediyor. Önce ticaret savaşları, daha sonra jeopolitik mücadele içinde Kuzey Amerika kıtasını Arktik Okyanusu'ndan Panama Kanalı güneyine kadar deniz alanları da dahil olmak üzere topyekün bir Amerika Birleşik Devletleri adasına dönüştürmeyi hedeflediğini söyleyebiliriz. Böylece Arktik Okyanusu'nda Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki makası son derece büyük şekilde açan Rusya ile rekabet edebilme ve yeni açılan Kuzey Deniz yolunun küresel deniz ticaret rotalarına etkisini azaltma olanakları da ortaya çıkacaktır. Trump'ın Grönland ısrarının görünen sebebi olarak doğal kaynakları öne sürülse de asıl neden Arktik Okyanusu'nun kontrolü ve Rus nükleer denizaltılarının Atlantik Okyanusu'na çıkışlarında geçtikleri Grönland, İzlanda ve İngiltere boşluğunun Amerikan kontrolüne girmesinin sağlanmasıdır. İsrail jeopolitiğine hizmet eden eksen. İsrail, Trump döneminde Biden dönemine nazaran Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha büyük destek görmeye başladı. Trump kabinesindeki ultrasiyonist bakanların durumu bunun açık bir ispatıdır. Trump'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi olarak seçtiği Elise Stefanik, Senato'daki mülakatı sırasında İsrail'in Batı Şeria'daki işgallerinin kutsal kitaba uygun hak olduğunu söylerken, Trump'ın İsrail'e büyükelçi olarak seçtiği Mike Huckabee de önceden Batı Şeria diye bir şey yok, Yudea ve Samiriye var demişti. Trump ilk başkanlık döneminde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış, Batı Şeria'da İsrail yerleşimine izin vermeyen Birleşmiş Milletler kararını onaylamamış, Golan Tepelerindeki İsrail işgalini tanımış, İran'a karşı çok sert politika uygulayarak Obama döneminin İran nükleer araştırma planını iptal etmişti. İkinci döneminde de göreve gelir gelmez Biden döneminde satışı engellenen bir tonluk sığınak denen bombaların satışı dahil tüm yıkıcı silahların satışına uygulanan ambargoyu kaldırdı. 7 Ekim 2023 Hamas baskınından itibaren İsrail'e 18 milyar dolarlık satış ile 70 bin ton cephane transferi gerçekleştirilmesine rağmen Trump durmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri halkının %60'ı İsrail'e silah sevkiyatına karşı olmasına rağmen İsrail'in silahlandırılması devam etmektedir. İkinci başkanlık döneminin ilk resmi ziyaretçisi olarak Netanyahu'yu ağırlamış ve onun yanında Gazze'yi devralarak 2 milyon Gazze'liyi Ürdün ve Mısır'a sürme fikrini ortaya atmıştır. Sonradan Beyaz Saray sözcüsü ve yakın kurmayları bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleseler de Trump içinden geçeni söylemiştir. Bu söylem en uç Siyonist siyasetçi kadar aşırı ve tehlikeli bir söylemdir. Amerika Birleşik Devletleri neden İsrail'i bu kadar koruyor ve kolluyor? Fransız siyasi danışman ve yazar Thierry Meyssan bu konuda şunu öne sürüyor. Donald Trump, Amerikan istisnacılığı doktrinine bağlıdır. Bu öğretiye göre Amerika Birleşik Devletleri Tanrı tarafından dünyayı aydınlatmak üzere seçilmiş bir tepe üzerindeki ışıktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk 47 başkanının tamamı bu mitolojiye sahip çıkmıştır. Bu mitoloji, Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası hukuka karşı kayıtsız kalmasını ve İsrail devletine koşulsuz destek vermesini de açıklar. Amerika Birleşik Devletleri tarih boyunca dışarıya hesap vermeyi reddetti. Gerçek neden, Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası bir yargı merciine boyun eğmeme ilkesidir. Obama ve Biden ideolojik sebeplerle bu prensibe karşı çıkarken, Trump
kendi ideolojisine sadık kalmış ve Amerika Birleşik Devletleri'nin geleneksel çizgisine dönmüştür. Bu kapsamda tekrar vurgulamak gerekirse Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail dünyada uluslararası yargı kararları ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uymayan iki ülkedir. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'in en aşırı sağcı siyasi unsurlarıyla sıkı sıkı bağları olan büyük bir Hristiyan Siyonist siyasi ve finansal taban söz konusudur. Bu taban Amerika Birleşik Devletleri'nde her alanda, ancak özellikle Amerikan başkanlık seçim süreçlerinde son derece etkili ve güçlüdür. Amerikan siyaseti çoğunluk bu tabanın kontrolündedir. O nedenledir ki Amerikan halkı İsrail'e silah satışına ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in yanında askeri gücüyle durmasına karşı çıksa da yönetici elitler buna asla uymaz. Trump'ın gerek birinci dönem, gerekse ikinci dönem başkanlık seçimlerinde Siyonist lobinin rolü çok ağırlıklıdır ve Trump belli ki bu konuda güçlü bir bagaja sahip. Geleneksel kenar kuşak jeopolitiği ekseni. Kenar kuşak jeopolitiği ve Asya güçlerini çevreleme stratejisi son 80 yılın ürünüdür. Trump dahil hiçbir hükümet bu eksende değişime gidemez. Zira Amerika Birleşik Devletleri'ni 2. Dünya Savaşı sonrasında küresel liderliğe taşıyan ve Soğuk Savaşı kazandıran strateji budur. Trump sadece bu stratejide NATO'nun genişlemesi üzerinden Rusya ile savaş aşamasına gidilmesine ve Amerika Birleşik Devletleri'nin enerjisini bu alanda harcamasına karşı çıkabilir. Zira NATO ve Amerika Birleşik Devletleri aslında Avrupa'da jeopolitik alanda alabileceğinin azamisini almıştır. Adriyatik, Baltık denizleri NATO denizidir. Karadeniz'de çoğunluk NATO kıyısıdır, ancak Montreux Sözleşmesi nedeniyle bu denizde hareket serbestliğine sahip değildirler. Bu aşamada NATO'nun Gürcistan ve Ukrayna'ya genişlemesi sadece Rusya'nın tam olarak karadan çevrelenmesine hizmet eder. Montreux'u ortadan kaldırmaz. Rusya, her iki ülkenin NATO üyelik girişimine ve oldu bittilere silahla cevap verdiğinden Trump yeni bir denemeye girmeyecek ve mevcut durumu kabullenecektir. Ancak Azerbaycan ve Ermenistan'ı NATO üyesi yapmadan Rusya'dan tamamen uzaklaştırmak için her yolu deneyecektir. Benzer şekilde İran'la Azerbaycan'ın düşmanlaşması, Azerbaycan'la Rusya'nın arasının açılması ve gelecekte İsrail, İran'a Amerika Birleşik Devletleri ile müdahale ederse, Azerbaycan'ın İran karşısında konumlanması için her yöntemi deneyecektir. Ancak vurgulamak gerekirse, İran senaryosu hariç, Rusya ile Biden döneminde olduğu gibi silahlı çatışma ve nükleer tırmanma aşamasına gelmeyecektir. Ukrayna'da Rusya'nın kesin kazançlı çıkacağının farkında olan Trump, bu durumu Amerikan halkına hazmettirebilmek için Rusya'nın diğer alanlarda kayıpları olduğunu kamuoyuna sunabilmelidir. Güney Kafkasya ve Baltık bölgeleri bunun için önemlidir. Bu kapsamda örneğin Baltık devletlerinin Şubat 2025 itibariyle Rusya ile tüm elektrik destek ilişkisini kesmeleri ya da Azerbaycan'da Rusya ile yeni gergin bir dönemin başlaması önemlidir. Trump için Avrupa'da Rusya'yı kışkırtmadan statikoyu devam ettirmek ve asıl gücü Çin için korumak esastır. Ancak her koşulda büyük bir enerji İsrail'e ayrılacaktır. Trump ve ekibinin Siyonist kimyası göz önüne alınırsa, İsrail güvenliği için İran'la hesaplaşmaya enerji ayırmak, Rusya ile savaşmaktan çok daha tercih edilir bir durumdur. Diğer yandan, Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne ekonomik rakip olması Biden döneminde önlenmiştir. Almanya başta olmak üzere ucuz enerjiden uzaklaştırılmış, büyük firmaların Amerika Birleşik Devletleri'nde üretime geçmesi teşvik edilmiş ve adeta Avrupa sanayisizleştirilmeye çalışılmıştır.
Amerika Birleşik Devletleri Trump döneminde ekonomik olarak durgunlaşan Avrupa Birliği'nin savunmasından da uzaklaşarak Avrupa Birliği devletlerinin 75 yıllık bedava savunma sürecini sona erdirecektir. NATO Genel Sekreteri bu durumun farkındadır ve Rusya tehdidini büyüterek tüm Avrupa'nın yakın zamanda Rusça konuşmaya hazır olması gibi akla ziyan propaganda ile komik duruma düşmektedir. Gerçekte dünyanın Birinci Dünya Savaşı öncesi büyük güçler rekabet dönemine girdiğini görmezden gelmektedir. Bu süreçte Rusya'nın Avrupa'da macera aramak yerine büyüyen Çin'le ileride jeopolitik rekabet sürecine girdiğinde ne yapacağını hesap etmeye enerji harcaması gerektiğini görmekten kaçınmaktadır. Siber dünya ve uzaya hükmetmeye odaklanan eksen. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 75 yıl sürekli savaşlardan beslenen finans, kapital ve askeri endüstri ortaklığı yeni bir eksene kaymıştır. Bu eksende artık dijital oligarşi, uzay sanayi ve askeri endüstri üçlüsü yer almaktadır. Bu cephede en az kenar kuşak jeopolitiği kadar önemli olan nadir metallere erişimle yeni teknolojilerde liderlik ve oyun değiştirici buluşlar için Ar-Ge üstünlüğü gibi alanlar önem kazanmaktadır. Bu kapsamda DOGE Bakanı Elon Musk'ın 7 Şubat 2025 mesajı önemlidir. Şöyle diyor: Amerikan silah programlarının tamamen yeniden yapılması gerekiyor. Şimdiki strateji, dünün savaşını sürdürmek için yüksek maliyetle az sayıda silah üretmektir. Eğer acil ve köklü değişiklikler yapılmazsa Amerika bir sonraki savaşı çok kötü kaybedecektir. Bu çerçevede yapay zeka, hipersonik silahlar, kripto sistemlerini kıracak kuantum bilgisayarlar, bulut teknolojileri, havada, karada, su yüzünde ve su altında kullanılan yapay zeka ile beslenen otonom, insansız ve silahlı araçlar, sürü taktiklerine uygun dronlar, denizaltıların su altında tespitine yönelik pek çok eksikliği olan akustik enerji yerine yeni tespit sistemlerinin geliştirilmesi, lazer, mikrodalga ve benzeri yönlendirilmiş enerji sistemlerinin klasik patlayıcı taşıyan ateşli silahların yerini alması, komuta, kontrol, muhabere, bilgisayar, istihbarat, gözetleme ve keşif sistemlerinde her türlü elektronik müdahaleye, yazılım donanım saldırılarına dayanıklı sistemlerin geliştirilmesi, uzay tabanlı silahlar ve uydu imha yetenekleri, Ay ve Mars'ın keşfine yönelik çalışmalar, yeniden kullanılabilir uzay araçları, askeri uzay uçakları, uydulardan oluşan mega ağ kümeleri, nükleer enerjili uzay tahrik gücü Amerika Birleşik Devletleri ile başta Çin ve Rusya olmak üzere diğer güçlerin rekabetinde belirleyici alanlar olacaktır. Trump'ın yemin töreninde Mars'a gitmeye hedeflediklerini söylemesi, MAGA rejiminin en uç vizyonunun deklarasyonudur. Bu açıklamada yanında NASA Başkanı yerine Elon Musk'ın olması yeni dönemin özelliğini açığa vurmaktadır. Bu alanda gerçekte savaşın zaman kaybetmeden başladığını söyleyebiliriz. Örneğin Çin, doğrudan gerginlik artıracak deklarasyonlar yerine vergiler ve ticaret savaşıyla hareket eden Trump'a DeepSeek yapay zeka uygulamasıyla cevap vermiş ve dijital dünyada Trump dönemi ilk meydan okuma ile karşı karşıya kalmıştır. 6 milyon dolardan daha az bir maliyetle geliştirilen DeepSeek'in başarısı 5 milyar dolar olan Amerikan ChatGPT karşısında borsaları alt üst etti. Benzer şekilde Çin endüstriyel robot uygulamalarında Amerika Birleşik Devletleri'nden 7 kat daha büyük hacme sahip. 5G istasyon sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 bin civarındayken Çin'de bu miktar 3 milyon. Dünyada elektrikli araçların %70'i Çin'de üretiliyor. Bu araçların ihracatı son 5 yılda 160 kez arttı. Dünya Trump'la nereye?
Trump yeni Amerika Birleşik Devletleri'ni kurarken yarattığı deprem ve yüksek basınç alanlarının dünyaya yansıması içeride ve dışarıda yeni dengesizlikleri ortaya çıkaracaktır. Dünya 1945'te yaşanan duruma benzer bir konjonktürdedir. Çok kutuplu dünya düzeni şimdi tam olarak kurulmaktadır. Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun artık gezegenin farklı yerlerinde çok büyük güçlerin olduğu, çok kutuplu bir dünyada olduğumuzu belirtmesi önemlidir. Diğer yandan Trump'ın Gazze teklifiyle İsrail'e yeni katliamlar için açık çek vermesi ya da Amerika Birleşik Devletleri kıtasal çevresini Meksika, Panama, Kanada, Grönland örnekleriyle büyütme girişimleri küresel istikrara zarar veren girişimlerdir. Bu ve benzeri girişimler yakın ve orta vadede artacaktır. Trump yeni bir Yalta-Potsdam'la çok kutuplu dünyanın temellerini kodifiye edecek mi? Yoksa de facto gelişmelerle çizilecek ateşkes sınırları mı yeni dünya düzenini belirleyecek? Bunu zaman gösterecektir. Ancak gerçek olan Trump yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu zor duruma uyum sağlayarak Rubio'nun ifade ettiği gibi çok kutuplu bir dünyanın varlığını kabul etmiş olmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Trump'la yeni bir dünya kurmaya çalışıyor. America First, önce Amerika ve MAGA doktrini 80 yıllık kurulu dünya düzenini değiştirecektir. Dolardan uzaklaşma, NATO'nun zayıflaması, Şangay İşbirliği Örgütü gibi yeni örgütleri, BRICS gibi yeni ekonomik oluşumları kabullenme bu süreçte beklenebilir. Ancak unutulmamalıdır ki soykırımla suçlanan İsrail'le adeta bir eyaleti gibi ayrılmaz ittifak ve bağ içinde olması umursamasalar da Amerika Birleşik Devletleri'ni hukuka ve insan haklarına sadık olmayan güvenilmez devlet durumuna düşürmüştür. Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin her şeye müdahale eden polislik ve arabuluculuk görevinin sona ermesi kaçınılmazdır. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin vassalı olan ülkelerdeki dengeleri de değiştirecektir. Diğer yandan son 80 yıllık ekonomik ve uluslararası düzenin kısa sürede değişmesi de mümkün değildir. Amerika Birleşik Devletleri istisnacılığını terk ederek diğer büyük güçlerle eşit statüde davranmaya geçmek zorunda kalacaktır. Kural temelli dünya, İkinci Dünya Savaşı sonunda 5 galip devletin temellerini attığı Birleşmiş Milletler düzeninin reformasyonu üzerinde devam etmek zorundadır. Başka da çare yoktur. Yoksa küresel kaos kaçınılmaz olur. Yükselen rakip güç Çin'in de desteklediği üzere Güvenlik Konseyi dahil kapsamlı reformdan geçmesi gereken Birleşmiş Milletler merkezi rolüne devam ederken Birleşmiş Milletler şartının amaç ve ilkelerine sadakat esas alınmalıdır. Birleşmiş Milletler ve bağlısı uluslararası kuruluşlarda Batı hakimiyetinin temsil tekelinden vazgeçilmeli, Amerika Birleşik Devletleri'nin dolar hakimiyetine bağlı olarak Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olarak uyguladığı keyfi ticaret savaşlarının, yaptırım ve ambargolarının önü kesilmelidir. MAGA'nın Türkiye yansımaları. Makalede MAGA'nın 4 ekseninden bahsettim. Türkiye, bu 4 eksenden en çok İsrail ve kenar kuşak jeopolitiğinden etkilenecektir. İşaretleri çok belirgindir. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de Obama döneminde başlatılan İsrail jeopolitiğine hizmet edecek bir vizyonla Suriye gibi işleyen bir ulus devletin yok edilmesi planını Türkiye'nin de katkısıyla tamamlamıştır. Güneyimizde yeni bir bataklık kurulmuştur. Yönetiminde geçmişi terörle iç içe, başına Amerika Birleşik Devletleri tarafından ödül koyulmuş, toplumu tam da emperyalizmin istediği şekilde Orta Çağ karanlığına geri götürmeyi hedefleyen bir cihatçı vardır. Diğer yandan Fırat'ın doğusunda İsrail için en önemli vizyon olan özel Kürt bölgesinin kurulması için her türlü gayret sarf edilmekte, Amerika Birleşik Devletleri güçleri bölgeye yığınaklarına devam etmektedir. Amaç,
Irak Kürtleri ile Suriye Kürtleri ve dolayısıyla PKK güçlerini buluşturmaktır. O nedenle Türkiye, güneyinde Trump döneminde neokon Biden döneminden farklı bir tablo ile karşılaşmayacaktır. Zira bu bölgedeki denize çıkışı olan Kürt devleti vizyonu, Amerika Birleşik Devletleri kenar kuşak jeopolitiğinden daha çok İsrail jeopolitiğine hizmet eder. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nden PKK, YPG, PYD ile mücadelemizde destek beklemek, çölde su bulmak gibidir. Aynı endişeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de geçerlidir. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail büyük stratejilerinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Adası'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türk askerinin çekilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varlığının sona ermesi için her yolu deneyecektir. Diğer yandan Trump, Ukrayna'da ateşkes sağlanıp kuzeyimizde Rusya ile ilişkilerini düzelttiği takdirde Türkiye, Karadeniz'de NATO ve Romanya gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin köleleştirilmiş vekillerinin oldu bittileriyle karşılaşma riskinden kurtulacaktır. Ancak Montreux Sözleşmesi'nin 19. madde uygulaması kaldırıldığında NATO gemilerinin Karadeniz'e çıkmaları ve Rusya'yı denizden kışkırtma faaliyetleri artacaktır. Bu da Montreux rejiminin uygulayıcısı olarak Ankara'yı köşeye sıkıştıracaktır. Kenar kuşak ve İsrail jeopolitiğinde ara kesit olan Azerbaycan ve İran konusunda Türkiye, Trump yönetiminin Siyonist kanadı tarafından baskı altında tutulacaktır. Burada amaç Rusya'nın çevrelenmesine katkı sağlamaktan çok, Azerbaycan'ın İran'la arasının açılarak İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine gelecekte saldırması halinde yanında olmasını sağlamaktır. Trump döneminin İsrail'e Biden tarafından yasaklanan 2000 librelik sığınak delici mermilerin ihracatını serbest bırakması, İran'a saldırı konusunda şüpheleri arttırmaya yetiyor. Rusya'nın İran'la yaptığı geniş kapsamlı işbirliği anlaşması bu yönden değerlendirildiğinde Türkiye'nin olası İran-Amerika Birleşik Devletleri-İsrail savaşında tarafsız kalmaması için büyük baskılara maruz kalması beklenebilir. Türkiye'de bu kadar belirsiz, yakıcı ve bir o kadar tehlikeli bir virajda gerek iktidar, gerekse muhalefet tarafından sözde Kürt sorunu üzerinden açılım tartışmalarının yürütülmesi şüphesiz kaya gibi sağlam olması gereken iç cepheyi çok ama çok zayıflatmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in jeopolitik vizyonu her zaman bölmek üzerine kuruludur. Görünen o ki hem iktidar hem muhalefet bu tuzağa düşüyor. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin topyekün kimya değişiminin Türkiye gibi yönetici elitin Atlantikçi ancak halkta Amerikan karşıtlığının yüksek olduğu ülkelere sirayet edeceğini ve müesses nizamın değişime uğrama ve yeni paradigmaların ortaya çıkma potansiyelinin artacağını da söyleyebiliriz. Şüphesiz ilk değişim iç siyaset kurumlarından başlayacaktır. Amerikan hegemonyasının en büyük başarısı müesses nizamın araçları sayesinde Türk siyasetinde vasat altındaki nitelik düşüklüğünü halka demokrasi maskesi altında kabul ettirmiş olmasıdır. Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı. Ya